Merhaba, videoma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımı izlemeyenler için kendimi kısaca tanıtmak isterim. Ben Banu Duraydın. Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. John F. Kennedy adlı Amerikan okulunda okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Boş bulduğum zamanlarda en sevdiğim hobilerimin başında Meksika'yı gezmek, kültürünü öğrenmek geliyor. Gördüklerimi, öğrendiklerimi de başkalarına anlatmak açıkçası beni çok mutlu ediyor. O yüzden bugün sizlere Meksika'ya ilk geldiğim yıl gittiğim ve gördüğümde açıkçası büyülendiğim mistik, fantastik, egzotik bir bahçeden bahsetmek istiyorum. Las Pozas yani James Hardin ya da Türkçe olarak Edward James'in Sürrealist Bahçesi. Las Pozas olarak da bilinen Sürrealist Silitla Bahçesi, Meksika'nın en tuhaf ve en eşsiz yerlerinden biri. San Luis Potosí eyaletinde bulunuyor ve 1940'larda ülkeye gelen İskoç aristokrat ve sanatçı Edward James tarafından yaptırılmış. Şelalesi, irili ufaklı evleri ve göğe doğru tırmanan tuhaf merdivenleriyle dikkat çekiyor ve dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Öncelikle bilet alımını ve fiyatlarını anlatmak istiyorum size. Çünkü hemen hemen her seyahat videomda tekrarlıyorum ama yine de tekrarlamak istiyorum. Meksika'da her müzenin girişinde bilet satılmayabiliyor. Online almak zorunda kalabiliyorsunuz ve online alımınızda da istediğiniz gün önceden dolmuş olabiliyor. Bence Meksika'da bir müze ziyaret edilecekse en önemli konulardan biri bilet satışına dikkat etmeniz. Bu egzotik bahçeyi gezmek isterseniz online ya da kapıda bilet alabiliyorsunuz. Bu aşırı güzel bir olay. Online alırsanız bilet fiyatı kişi başı 150 peso. 6 ile 12 yaş arası ve 65 yaş üstü 80 peso. Eğer bahçenin girişinden almak isterseniz kişi başı 160 peso. 6-12 yaş arası ve 65 yaş üstü yine 80 peso. Çalışma saatleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma sabah 8 ve 16 arası. Cumartesi ve pazar ise sabah 7-16 arası. Tabii yine gitmeden önce mutlaka açıklığını kontrol etmenizde fayda var. Çünkü fotoğraf çekimleri ve toplu turlar için çok rağbet gören bir yer. Bunlar için de ayrı ayrı paketler yer alıyor. Böyle bir tur saatine denk gelirseniz bahçeye alınmama şansınız olabilir. Turların çeşitliliği çok fazla. Rehber eşliğinde gezdiriliyorsunuz ve bazı bölgelere ekstra erişiminiz oluyor. Seçtiğiniz bölgelere göre de örneğin şelaleye girmek istediniz ya da ay ve yıldızları seyretmek için dönem merdivenli yapıya çıkmak istediniz. Bunların hepsi ayrı fiyat ve baktığım kadarıyla da oldukça pahalı rakamlara denk gelebiliyor. Biz bir rehber eşliğinde gezdik. Toplamda 5 kişiydik. Annem, babam, ben ve arkadaşlarımız Enrique ve Pepe. Ama açıkçası rehbere ne kadar verdik onu bilmiyorum. Fakat ekstra bir yere gitmek istemediğimiz için ya da profesyonel bir fotoğraf çekimi için destek almadığımız için biz yine de çok uyguna gittik. Un árbol, pero no, parte de él. Bu gibi yerlerde rehberle gezmek size çok büyük avantaj sağlıyor. İnternetten araştırma yapıp gitseniz bile bazen birçok şeyi orada gezerken kaçırabiliyorsunuz ya da farkına varmıyorsunuz ya da internette yazmayan birçok şeyi size rehber aktarabiliyor. Bilet satışlarının %5'i bahçenin bulunduğu Silitla Belediyesi'ne katkı olarak alınıyor. Belediye de bunu belediye sınırlarında turizm yerlerini güçlendirilme ve kentsel alanın güzelleşmesinde kullanıyor. Silitla'da bu bahçe dışında gerçekten çok fazla turistik ve görülmesi gereken yer var. Bence bu uygulama da çok mantıklı. James is talking about his life, he never gets song, he never he just got married one time, his life in the 31 with the famous ballerina ballet. She was Tilly Luch. She was from Austria, and he never gets married again. He don't have like a girlfriend, boyfriend. He was only alone and only with Dolores in so many parts of Hito.
Bahçe, önceden de dediğim gibi Silikya'da bulunuyor. Burada önce Kızılderililer, daha sonra Aztekliler yaşamış. Deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte yer alıyor ve bu da onu bölgenin en yüksek bölgelerinden biri yapıyor. Meyve ve kahve yetiştiriciliğine elverişli bir iklim olan San Luis Potosi'nin en yağışlı yeri olarak biliniyor. Burası nerede diye sorarsanız, Meksika City'ye yaklaşık 8 saat, San Luis Potosi'ye ise 4,5 saat uzaklıkta. Biz Querétaro'dan kendi arabamızla gittik. 278 kilometre uzaklıkta. Ama yolları çok dar ve iyi değil. O yüzden gidişimiz ortalama 5 saat görünse de çok daha uzun sürebiliyor varmak. Waterfall inside the place, or the general one. That's the name of that waterfall, and it's like 40 meters. It's all the tall of that waterfall. That's born in a big spring up in the waterfall. It's like a drain, you know, in a big spring, and that's why get water in all the 6 waterfalls and the sports over there. We cannot go to the port and swim in that part because now it's so dangerous. The rocks is falling down, you know. And that's why you cannot go with that part. It's so dangerous. Really, the rocks is like 1 meter, you know, a big one. Ayrıca Meksika'da güvenlik çok sorulan bir soru. Biz buraya giderken ve dönerken hiçbir sorun yaşamadık. Zaten bence Meksika'nın güvenlik sorunu belirli bölgelerde var. Tıpkı Türkiye gibi düşünün. Belli başlı İstanbul semtleri nasıl sorunlu ve gece belirli bir saatten sonra oralara girmeniz çok güvenlikli değilse, Meksika'da öyle. Belirli şehirlere istediğin gibi girmen çok güvenli değil. Ama onun dışında ben Meksika'nın aksine güvenli bir yer olduğunu düşünenlerdenim. Down if you want. Okay, we're going to be here like 3 or 4 minutes, okay? And then we're going to continue in the part upstairs. You can go down if you want. No tan fría como la otra. Şimdi gelelim bu bahçe nedir, özelliği nedir, kim tarafından, neden yapılmıştır? You call this one the Balasa bamboo? bamboo. Yeah. Bamboo.
Bahçe, eksantrik bir İngiliz şair, sanatçı ve sürrealist hareketin devlerinden kabul edilen Edward James tarafından yaratılmış. Yaratılma kelimesi gerçekten çok doğru bir kelime ama önce size biraz Edward James'ten bahsetmek istiyorum. Edward 16 Ağustos 1907'de İskoçya'da doğuyor. William James ve Elizabeth Evelyn Forbes'ın çocukları arasında 5. sırada yer alıyor ve ailedeki tek erkek. Sonuç olarak Edward hem babası hem de annesi öldükten sonra tüm aile serveti Edward'da miras kalıyor. Rivayetlere göre James'in annesi Kral 7. Edward'ın gayri meşru kızıymış. James biraz sorunlu bir çocukluk geçirmiş. Edward verdiği röportajlarda sahip olduğu tek anne yakınlığının dadısıyla olduğundan bahsetmiş. Bu içinde yaşadığı duygusal olaylar onu 15 yaşından önce ilk şiirlerini yazmaya başlatıyor. 19 yaşındayken Oxford Güzel Sanatlar Fakültesine gidiyor. Tilly Loche adında bir dansçıya aşık olup evleniyor. Fakat Tilly'nin onu aldatması üzerine evlilik uzun sürmüyor. O zamanlar aristokrat biriyle evlenmek çok önemli olduğu için Tilly ondan ayrılırken onunla sadece zengin bir aristokrat olduğu için evlendiğini ve aslında onu hiç sevmediğini Edward'ın yüzüne söylüyor. Edward içten içe o kadar kırılıyor ki hatta Tilly için bu bahçede bir yol yaptırıyor. Yılan başlıklı sütunların olduğu bir yol. Buradaki yılanlar Tilly'yi temsil ediyor. 1940'larda James kendisi için bir cennet bahçesini inşa etmek istediğine karar veriyor ve Meksika'nın çok daha romantik olduğunu görüyor. Burada sanatçı Leonora Carrington ve telgraf ofisinin bir çalışanı olan Plutarco Gastelum'la tanışıyor. İkisi de Edward'a çok yakınlaşıyor. Hatta Edward öldüğünde sürrealist bahçenin sahibi olarak Plutarco'yu bırakıyor. Bu arkadaşlarının yardımı ile 90 dönümlük bahçenin kurulu olduğu araziyi Meksika'nın ünlü albaylarından olan Jose Castillo'nun dul eşinden satın alıyor. İlk başlarda bahçeyi orkide koleksiyonu için ve farklı egzotik hayvan türlerine geyikler, oselotlar, yılanlar, flamingolar ve diğer kuşlar gibi hayvanlara ev sahipliği yapmak için kullanıyor. Fakat 1962'de büyük bir don sonucu bitkilerinin çoğunu kaybediyor. Bitkilerinin çoğunu kaybeden ve bu durumdan çok üzülen Edward, bitkiler için yapılarla korunmuş bir doğa harikası yapmayı hedefliyor. Bugün 37 yapı inşa ettiği 27 hektarlık bir arsa olarak bildiğimiz heykel bahçesinin inşaatına o zaman başlıyor. Heykellerin arasına birçok ülkeden getirdiği ağaçları diktiriyor. Hatta bunları birbiriyle melezliyor. İçlerinde Çin'den gelen bambu ağaçları bile bulunuyor. Cennete giden merdiven, Aziz Paul kapısı, orkideler, betondan yapılmış veya devin elleri bu muhafazadaki en önemli heykellerden bazıları. Bahçedeki en önemli heykellerin başında cennete giden merdiven bulunuyor. Bu ilk bakışta ayrılmış gibi görünen ancak bir noktada birleştikleri iki merdivenden oluşuyor. Bu nokta zengin ve fakirin bulaşacağı yaşamın sonunu ifade ediyor. Bahçeyi yapmayı bırakmasını tüm çevresi söylese de Edward herkese kulağına tıkıyor. Marangozlar, ki Meksika'da bu yörenin marangozları çok ünlü, duvar ustaları ve bahçıvanlar da dahil olmak üzere 150'den fazla kişi çalışmaya başlıyor. Hatta işçiler için bile onları onurlandırmak adına bahçesine bir yapı yaptırıyor. İnşaat 1984'te Edward ölene kadar devam edip o ölünce durduruluyor ve 1991 yılında bahçe kapıları halka açılıyor. Bien, miren, estamos en carpintería, les comento brevemente. Miren, estos pasos que... House of the birds are right here. Is it barnyard? No, this is the house of the yeah, you can enter. That door you can serve it? Ziyaretçiler bu bahçede dev çiçekler, gotik kemerler, havada biten sarmal merdivenler ve dramatik kapılar gibi akıllara durgunluk veren ve mistik figürler bulabilmektedir. Havuzlara giden geniş koridorlar arasında yürünebilmektedir. Sonradan yaratılmış şelalelerde dalıp gitmek çok mümkün. Edward kendisi için gerçekten bir cennet yaratmış.
You can marinate wherever you want. Şu 7 tanesine de bir şey olmuş. We start the tour over there. You remember? The right part up. That was the cabin, and over there, like. Kısacası bu bahçe, geleneksel mimarinin ve doğanın geleneklerine meydan okuyan bir rüyadan doğan eşsiz bir yer. James'in başlangıçta halka açık bir yer olması amaçlanmamış ve kendisi için bir cennet bahçesi yaratmak istemiş. Fakat ölünce halka açılmış ve bence çok da iyi olmuş. In 2007, yes, 2007, ¿verdad? In 2007, he sold this place for that foundation, and now they are the new owners of this place. It was not the state; it's a private place. Oh, and the ONU say, the UNESCO, sorry, say this place is like a World Heritage. Öğrendiklerim arasında bana çok ilginç gelen ise papağanın Dolores'e olan sevgisi. Birbirlerine çok düşkünlermiş ve Edward nereye giderse gitsin mutlaka onu da yanında götürüyormuş. Hatta bahçesinde Dolores için yaptırmış olduğu bir ev bile bulunmakta. Edward öldükten 2 saat sonra Dolores de ölmüş. Bu açıkçası bana çok ilginç gelmişti. Çünkü bence Edward insanlardan gördüğü ihanetler yüzünden insanlardan çok soğumuş, kendi kabuğuna çekilmiş biriydi. Bence Dolores'e düşkünlüğü de bu tezimin bir kanıtı olmuştu. Kötü insanlar. Un árbol, pero no está bien. O tarihlerde ünlü sanatçılara, soylu ve zenginlerin kültürel destekçi olması çok önemliymiş. Destekçi olduğun sanatçılarla da sosyalleşip bir çeşit ortamlarda yer almak kaçınılmaz olurmuş. Edward da hayatı boyunca ressamlar Pablo Picasso, Salvador Dali ve birçok daha ünlü sanatçılara finansal destek sağlamış. Fakat Edward destek olduğu sanatçılarla sosyalleşmeyip kendi kabuğunda yaşamayı tercih etmiş. Bence içten çok yaralı ama bir o kadar da derin bir tasarımcı ve sanatçıymış. Edward James Aralık 1984'te İtalya'nın San Remo kentinde 77 yaşında trombozdan ölmüş. İngiltere'deki West Dean botanik bahçelerine gömülmüş ve 20. yüzyılın en müstesna mimari eserlerinden biri olan Sürrealist bahçesini dünyaya miras bırakmış. Bu bahçeyi görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Görmek isteyen herkesin yolu, umarım bir gün James'in bu egzotik bahçesine yolu düşmesi dileklerimle. Hoşça kalın.